Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere müzik kulağı testini nasıl yaptığımızı anlatmaya çalışacağım. Müzik kulağı testinde öncelikle kişinin sesleri verebilme becerisine bakıyoruz. Ve bizim piyano, org, gitar herhangi bir enstrümanla verdiğimiz sesleri doğru şekilde tekrar etmesini istiyoruz. Birkaç örnek yaparsam şöyle açıklayabilirim sizlere. A veya Na vokaliyle verdiğim Do sesini şu an piyanoda iki siyah tuşun hemen soludur. Verdiğiniz ses kalitesi önemli değildir arkadaşlar. Yani doğru bir pozisyonda olması gerekmiyor bunda sesin. Sadece doğru sesi verdiğinizi belli etmeniz lazım. Gördüğünüz gibi sesleri verirken kesinlikle acele etmiyorum. Öncelikle sesi iyi algılamaya çalışıyorum. Bu çok önemli bir şeydir. Konservatuvar sınavlarına hazırlanan öğrencilerimiz de bazen biz onlara müzik kulağı çalıştırırken hızlı bir şekilde sesleri vermeye çalışırlar. Oysa bu belli bir seviyeye gelmediğiniz sürece size aslında zorlayıcı olmaktadır ve güveninizi kaybetmenizi sağlayabilir. Bundaki bizim esas amacımız verilen sesleri doğru şekilde yanıtlamaktır. Hemen yanıtlamanıza gerek yoktur. Birkaç tane daha böyle örnek yapayım. Eğer siz de bu sesleri benimle beraber doğru yanıtları verdiyseniz ve müzik kulağınız iyi seviyeye gelmiş demektir. Ancak öyle durumlar ortaya çıkıyor ki arkadaşlar, müzikle yeni tanışan kişiler bizim verdiğimiz seslerde öncelikle bazen yanılabiliyorlar. Çünkü daha önce bu tarz bir egzersiz yapmadıysanız ilk verdiğim ses farklı şekilde algılanabilir. Mesela şöyle örnekler geliyor. Olması gereken ses. Kişi kendine göre bir ses seçip onu veriyor bunda. Oysa ki vermesi gereken ses benim verdiğim frekans. Şunlar değil. Müzik kulağınız çok iyi olmasa bile seslerin uyumsuzluğunu en kötü müzik kulağı olanlar bile bir şekilde ayırabiliyorlar, bunu hissedebiliyorlar. Bir uyumsuzluk var diyorlar. Bu da size, müzik kulağı zayıf olan kişiler için konuşuyorum, en azından seslerin uyumlu veya uyumsuz olduğunu anlamanızı sağlar. Bizler bazen müzik kulağı zayıf olan kişilere kendi verdikleri sesleri, öncelikle mesela ben bir ses veriyorum. Öğrencimden istiyorum. Öğrencim bana başka bir ses veriyor. Ben eğitmen olarak önce onun verdiği sesi bulmaya çalışıyorum. Ve daha sonra yarım ses aşağı, yarım ses tizleştirerek bu sesleri ona alıştırmaya, ısındırmaya çalışıyorum. Pek kolay bir yöntem değildir. Ama kişinin ağır ağır da olsa gelişmesini sağlar. Tabii ki bu belirttiğim şeyler iyi müzik kulağı olan bir kişide çok rastlanan şeyler değildir. Müzik kulağınız eğer bu iş için fazlasıyla yeterliyse zaten verdiğim sesleri bir iki hata bile olsa hemen toparlayıp eşlik etmeye başlayacaksınız. Ama müzik kulağı zayıf olan kişilerin de çok kötü olmadığı sürece, yani hiç olmadığı sürece kendini geliştirme şansı vardır. Biz çalışmaların başlangıcında öğrencilerimizin motivasyonunu bozmamaya çalışıyoruz ve onları hep daha iyi olabileceklerini göstermek için en düşük seviyede de olsa, en üst seviyede de olsa bir şekilde onlara nerede olduklarını, hangi seviyede olduklarını anlatıyoruz, neler yapmaları gerektiğini söylüyoruz. Bir müzik kulağını geliştirmenin en iyi yolu solfejdir, solfej çalışmasıdır. Ama tabii ki bundan önce sesleri iyi derecede duymanız lazım arkadaşlar. Bunun haricinde bu
aşamanın dışında bir de ritim kulağı testi vardır. Onda da size belli ritimler veririz ve bu ritimleri aynı şekilde tekrar etmenizi isteriz. Mesela şöyle bir örnek verebilirim size. Şöyle bir ritim. Bunu aynen tekrar edersek şeklinde ifade edeceğiz. Bu ritmi verirken benim verdiğim ritmi duyup daha da hızlı bir şekilde vermenize gerek yoktur. Mesela şöyle bir ritim verdim. Siz bunu algıladınız. Önemli olan ritme vuruş sayılarım değil, doğru tempoyla, doğru zamanlarla bu ritmi vurmaktır. Bir örnek daha vereyim. Mesela basit bir örnek. Zorlaştırayım. Ritmi doğru şekillerde tekrar edebiliyorsanız bu sizin ritim kulağınızın var olduğunu da gösterir. Bazı öğrencilerimizde ses kulağı zayıftır, ritim kulağı fazladır. Bazı öğrencilerimizde de ritim kulağı biraz zayıf olup müzik kulağı daha fazla oluyor, ses kulağı daha fazla oluyor. Ama tabii müzik kulağı dediğimiz şey bunların her ikisini de kapsayan bir şeydir. Eksiklerinizi çalışarak, bol çalışarak giderebilirsiniz. Bona çalışabilirsiniz, solfej çalışabilirsiniz. Müzik kulağı çalıştıkça gelişen bir şeydir. Tabii bu gösterdiğim aşamalar son derece temel ve basit aşamalardır. İleriki dönemlerde bir ses değil, iki sesi aynı anda veya üç sesi aynı anda basıp bunları ayırma becerisine sahip olur müzik kulağına sahip kişiler. Bu çalışmayla yapılan bir şeydir arkadaşlar. Temel olarak sizlere müzik kulağının nasıl bulunduğuyla alakalı bilgiler anlattım. Sormak istediğiniz sorular olursa forumda bu konuyla ilgili başlıktan bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.